Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Aternos'a ve T-Launcher'a nasıl mod yükleri bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Aternos'u açtınız. Direkt buradan Chrome'u açıp arama yerine Aternos yazıp gelebilirsiniz. Bir hesap oluşturabilirsiniz. Benim hesabım var. Ben direkt açtım. Buradan oluştur diyorsunuz. Eğer bir sunucunuz yoksa yüklemek istediğiniz. Buradan sunucuyu dedikten sonra buradan oluştur diyorsunuz. Eğer bir sunucunuz varsa hiç yeni oluşturmanıza gerek yok. Direkt göstereceğim. Burada ufak bir uyarım var. Öncelikle biz yapacağımız şey şu an vanilla değil mi arkadaşlar? Biz Fabric ya da Forge yapacaksınız siz buradan. Bunu yaptıktan sonra dediniz ki modu beğenmedik. Biz modu kaldırmak istiyoruz. Modu kaldıramazsınız. Bir kere indirme hakkınız var. Yani arkadaşlarınızla oynuyorsanız, genelde tek kişi oynanmaz zaten Aternos'tan sunucu açılıyorsa, arkadaşlarınıza danışın, bu işi bir tartışın. Çünkü modu beğenmezseniz modu yani çıkaramazsınız. Başka bir mod ekleyip kapatabilirsiniz falan. Yani bu da çok zor olur. Bu yüzden arkadaşlar bunu bence konuşun. Ben Fabric'i kullanıyorum ama Forge için de aynısı gereklidir diye düşünüyorum. Fabric'ten istediğiniz sürümü seçiyorsunuz. Burada en iyileri var. Zaten 1.14'e kadar var. Burada da şey var. Gördüğünüz gibi. Buradan en iyi halleri gösteriliyor. Yani siz en iyi hal değil başkasını da seçebilirsiniz ama bence en iyi halini seçin. Bunu tıkladığınız, kur dediniz. Şu an kurulacak. Şuraya bir yere modlar diye bir klasör gelecek. Yani bir sekme gelecek aslında. Klasör değil bu. Arkadaşlar burada istediğiniz her türlü şey var. Mobilya falan da dahil. Her türlü şey var. Gördüğünüz üzere. Ben buradan size şu an World Edit mesela indirmeyi göstereyim. Yani World Edit dışında burada herhangi bir mod için de aynısını yapmanız gerekiyor. Yani mesela ben World Edit indirmek istiyorum. Bu sunucuda ben şehir yapmışım. Şehrime işte World Edit ekleyip daha kolay bir şehir yapmak istiyorum derseniz, mesela buradan indirmek diyorsunuz. Bu arada şuna çok dikkat edin. Siteyi sonra kapatmayın zaten. Buradan indirdiğiniz şu an size ne oldu? Bunu indirdiğinizde sizin bilgisayara kuruldu, artık girebilir misiniz? Hayır. Bu sadece sunucuya kurdu. Şu an artık bunu kurduktan sonra sunucuya giremezsiniz. Bu modu siz bilgisayarınıza kurmadığınız sürece buna giremezsiniz. Bu 7.3.0 beta 4'müş. Bunu aklınızda tutuyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan bu yukarıdaki siteye tıklıyorsunuz. Bu diğer World Edit'ler için de geçerli. Bütün şeyler için de geçerli. Buradan ne diyordu? Beta 4 7.3, bunu buluyorsunuz. Yani burada da var ama ben bunu bence daha kullanıyorum. Yani bunu ben kullanıyorum. Eğer benle birlikte yükleyecekseniz bunu kullanın derim ben. Buradan diyorsunuz. Buradan eğer oyununuz, yani burada İngilizce gözüküyorsa oyununuz demişim. Burada download da tıklayacaksınız ya da indirmeye. Ben indirmeyeceğim arkadaşlar. İndirince buraya World Edit gelecek gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar siz normalde bunu artık Fabric yaptınız. Fabric'e girebilirsiniz. İndirdiniz değil mi? Hayır arkadaşlar, böyle düşünürseniz yanlış olur. Videonun bundan sonrasında asıl olaylar oluyor. Buraya çalıştır diyorsunuz. Yine Shaderpacks'i yüklediğimiz gibi %AppData yüzde diyorsunuz. Ben burada yine açıklamaya %AppData yüzde yazacağım. Hani belki aranızda yine yazamayanlar olur diye. Buradan tamam diyorsunuz. Buradan Minecraft'a giriyorsunuz. Burası çok önemli. Shaderpacks herkeste var ama mods klasörü herkeste olmayabiliyor. Şimdi diyeceksiniz bende mods klasörü yok, o zaman ben modlu asla oynayamam. Hayır arkadaşlar, bir T-Launcher'dan tek başınıza oynayabilirsiniz ama tek başınıza oynamak bence kötü olur. Bu yüzden bunu geçiyorum. Yeni klasör deyip buradan adını da bunun gibi mods yapmanız yine aynı işlevi görecektir. Bu yüzden buradan mods'a giriyorsunuz ya da yoksa oluşturuyorsunuz. Buraya indirdiğiniz iki tane şey atıyorsunuz. İkisi de aynı. Bunlar ne diye soracaksınız, hani destekleyen bir şey falan mı? Hayır arkadaşlar, benim hilem. Daha önceden biliyorsunuz hileyle oynamıştım. Bu benim hilemi açmamı sağlayan şey. Belki ileride hilemin nasıl açıldığını size gösterebilirim. Eğer sonra yorumlarda çok isterseniz. Bunu buraya attınız. Burayı kapatabilirsiniz artık. Şimdi burada bir de sunucuda bir ayar yapmanız lazım. Aternos'tan ilk defa sunucu açanlar için söylüyorum. Normalde sizin artık girebiliyor olmanız lazım. Ben bu arada arkadaşlar hep bunu 11 yapıyorum. Takılmayın siz bana. Neyse, sunucuya girebilmeniz için bir şey daha yapmanız lazım. Korsan orijinal olmayan ayarını açmanız gerekiyor. Eğer bunu açmazsanız hiçbir şekilde sunucuya giremezsiniz. Hani bilgisayarınız dünyanın en iyi bilgisayarı olsun,
dediğim her şeyi yapın. İşte ne bileyim, internet dünyanın en hızlı internetini kullanıyor olun, hiçbir şey değişmez. Yine de o açılmaz. Bunu yaptıktan sonra artık buradan IP'yi kopyalayıp istediğiniz gibi girebilirsiniz. Ben şu an girmeyeceğim çünkü bir de Aternos'tan mod yüklemeyi göstereceğim. Arkadaşlar buradan hemen T-Launcher'ımızı açıyoruz. Aternos demişim, pardon, T-Launcher. Bunu istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Yani bu sunucuya bu arada girmek için Forge, Fabric, Optifine fark etmeksizin 1.20 Forge'dur işte. Açılmadı mı T-Launcher? Neden açılmadı şu an T-Launcher ben konuşurken? Yani burada mesela ben şu an değiştir dedim. Hiçbir yapı yok arkadaşlar. Tekrar Vanilla'yı almak istesem alabilirim ama alırsam eğer içinde bir yapı olmuş olsaydı silinmek zorunda kalırdı. Bunu da hiç istemezsiniz. Açılıyor T-Launcher'ımız hemen. Açılsın, nasıl mod yüklendiğini de göstereyim. Oyunun içini açmayacağım çünkü yapmanız gerekenleriniz zaten çok basit. Zaten indirdikten sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bazıları şey diyor, işte şuradan şu siteden indireceksiniz. İşte %hep data yazacaksınız, oraya atacaksınız falan. Öyle diyorlarsa o tarz videoları izlemeyin. Çünkü gerek yok. Zaten T-Launcher bize şöyle bir şey sağlıyor. Diyor ki siz benden Minecraft oynayacaksanız istediğiniz modu yükleyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar neredeyse, yani tam emin değilim ama büyük olsa bütün modlar falan bulunur. Yani mesela GTA Survival var. Sadece bu arada modlarla da kalmıyor. Evet, mod var, modpacks, pardon, bu arada bunlar modpacks'miş. Yani istediğiniz her şey var. Bir ikinci olarak işte ne bileyim Benon falan var, görüyorsunuz. Buradan isterseniz mods var. Modpack'le bu arada mods'un farkı var. Evet, install mesela dediniz, bunu yaptınız. İşte Pixelmon var mesela, benim indirmiş olduğum. İşte Minimap var mesela, Minimap'i indirdim. Hem buradan istediğinizi indirip zaten şuraya indirdiğiniz anda aktive oluyor. Bunları da indireyim, yani neden indirmeyeyim? Zaten örnek veriyorum, bunu da indirdim. İstediğinizi buradan indirebilirsiniz. Bunların ama nasıl çalıştığını ben bilmiyorum. Mesela Forest'ı da indirdim. World Edit'i indirdim. Gördüğünüz gibi buradan indirdiniz. Eğer isterseniz Resource Packs, yani oyununuzun görünümünü değiştirebilirsiniz. Buradan oynayıp, ama yani bence oradan bir internetten Resource Packs indirmek bence daha güzeldir. Ama mesela ben bunu beğendim. Açık söyleyeyim, ben bunu beğendim mesela. Pictures var mıymış? Gördüğünüz gibi yani böyle değişik değişik şeyler güzel de. Mesela böyle bir şeyler indirebilirsiniz bence. Mesela bunlar da kötü değil. Yani buradan bence bunu ancak indirebilirsiniz zaten. PvP Tools var. Bu da bence kötü. Ama dediğim gibi eğer isterseniz buradan istediğiniz her şeyi indirebilirsiniz. Ama ben buradan indirmeyi bilmiyorum. Bu yüzden size ben şu an sadece modsları nasıl indirdiğini göstereceğim. Sadece buraları biraz göstermek istiyorum böyle. Yani bayağı gördüğünüz her şey var. Maps var. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Radiant City Official. Yani böyle okunuyordur tahminimce. Mesela parkur varmış, gaming varmış, puzzle varmış, adventure, creative. Yani ben belki eğer arkadaşlar mesela kaç like diyeyim, eğer 12 like gelirse ben bu sitede oyun çekeceğim, gezdireceğim herkese. Arkadaşlar söyleyeyim, ben buna nasıl girildiğini bulacağım bir şekilde, oradan oynayacağım. Haberiniz olsun. Sonra buradan Shader Packs var. Ben ama Shader Packs nasıl indiriliyor bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Bu mesela bizim indirdiğimiz Shader Packs. Yanlış dedim mesela bu. Bizim indirdiğimiz Shader Packs'le aynı görüntü falan. Yani bunların nasıl kurulduğunu bilmiyorum. Bunları eğer başka bir yerden bakabilirsiniz. Bunları cidden ben de bilmiyorum. Çünkü ben dediğim gibi bir önceki videodaki Shader Packs'i indirdim. Yani ben hep onları kullandım. O tarz. O yüzden bunları bilmiyorum. Ama siz kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi modpack'lere gelelim. Örnek veriyorum, siz ne istediniz? One block istediniz. Buradan one block yaptınız. Zaten direkt buradan çıkacak. Eğer yani sizde direkt çıkıyor olması lazım. Bende de çıkıyor. Buradan çıktıktan sonra bende direkt enter the game diyor. Ama sizde başta bir install diyebilir. Haberiniz olsun. Install dedikten sonra indir, yani direkt girebilirsiniz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Sonra oyuna derseniz
zaten direkt modunuz aktive olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu arada size şöyle bir soru daha sorayım. Tam videoyu kapatacakken aklıma geldi. Böyle sizinle böyle video çekmek dışında oynayacağınız böyle modlu bir ya da modsuz bir böyle Minecraft dünyası açayım mı? Böyle Aternos'tan falan, ya da ister misiniz böyle bir şey? Hani arada sırada böyle modlu böyle dinozor işte craft, ne bileyim, öyle bir modlarla yeni seri başlayayım mı Minecraft konusunda arkadaşlar? Bunların hepsini belirtin. Ben ona göre yeni bir seriye başlayabiliriz belki. Çünkü ben Ark Survival Evolved diye bir oyuna başlamak istiyorum. Hani serisine, onun hakkında da konuşabilirsiniz. Yani ona ben kesin başlayacağım ama dediğim gibi Minecraft serilerine de başlayabilirim eğer isterseniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.